Merhaba arkadaşlar. Bugün Eyüp Güreş ile nerede gezek? Bugün Eyüp Güreş ile İber Yarımadası'nda, Portekiz'de, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gezek. Evet, hanedan üyelerini karşıladıkları Lizbon merdivenlerinden şehre giriş yapalım. Lizbon'dayım. Sabah 7'de Porto'dan çıktık. Tam vaktinde, hatta 2 dakika öncesinde Lizbon'a vardı. Yaklaşık 300 kilometre kadar bir mesafe ve saat 10'u çeyrek geçe Lizbon'a vardım. Şimdi Tejo Nehri kenarından Lizbon'u keşfetmeye başlıyorum. İspanya'dan doğup 1038 kilometre uzunluğunda uzanan Tejo Nehri. Hemen Orient bölgesinde otobüsten indikten sonra böyle okyanus sualtı akvaryumu var. Lizbon'a gelenlerin sıklıkla ziyaret ettiği, özellikle çocuklu ailelerin ziyaret ettiği, içinde binlerce çeşit deniz canlısının olduğu bir park. Buraya giriş için biletleri elektronik ortamda da alabiliyorsunuz, sıra beklememek için. Ama bu mevsimde çok da sıra yok anladığım kadarıyla. Böyle hemen yan tarafında da küçük bir havuz, botanik bahçesi şeklinde. İnsanlar burada vakit geçiriyor çocuklarıyla birlikte. Marinası da var. Anladığım kadarıyla kentin elit bölgelerinden bir yer. Güzel kaliteli mekanlar, lüks oteller var. Ve işte sahil boyunca spor yapan insanlar, gezen. İspanya'da doğan Tejo Nehri 1038 kilometre uzunluğunda. Bunun 275 kilometresini Portekiz'de geçtikten sonra böyle okyanusa dökülmeden önce Lizbon'da bir haliç oluşturuyor ve o okyanusun sert hırçın dalgalarından koruyarak kenti güzel bir yerleşim yeri oluşmasına katkı sunuyor. Şehirleri ya da gezdiğiniz yerleri yürümeden keşfedemezsiniz. Ya da ben keşfettiğimi düşünmüyorum. Takriben şehir merkezine bir 7 kilometre, 8 kilometre kadar bir güzel, insanların zaten spor yaptığı, yürüyüş yaptığı, güzel manzarası bol bir parkurda keyif ala hem de keşfede de ilerliyorum.
Yağmurlu bir Porto sabahından yola çıktım. Böyle yağmurun olmaması, bazen ara ara güneşin aydınlık ve sıcak yüzünü göstermesi ziyadesiyle epey keyiflendirdi beni. İşte gördüğünüz şekilde epeyce geniş bir haliç oluşturuyor. Böyle bir kumsalı olsa da yüzmek yasakmış burada. İşte eski kullanılmayan bir iskeleyi de bir balıkçı mesken tutmuş. Zamanında çok büyük depremler yaşayan Lizbon'da işte böyle çelik konstrüksiyon ve estetik tarzı binalar da yapılıyor. Limanı demiryoluyla da bağlamışlar. İşte bu kısımlar, dediğim gibi o Orient bölgesi daha çok kazino, eğlence, gezi, böyle mekanların olduğu yerler. Ama şehir merkeziyle Orient arasında diğer kalan bölümde işte gördüğünüz şekilde konteynerler yüklenmek için bekliyor. Sanayi ve ticaretin olduğu yerler diye düşünüyorum. Milli gururlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica takımında futbol hayatlarını devam ettiriyorlar. Umarım onlara şans getiririm, başarı getiririm. Özellikle aşağı yukarı 5 haftadır çok eleştirilerin hedefinde olan Kerem Aktürkoğlu'na, bildiğiniz gibi çok hızlı, iyi bir başlangıç yapmıştı. 5 haftadır gol atamıyor ve skora katkı sunmadığı için de taraftarlar tarafından eleştirilmeye başladı. Orient bölgesinden kent merkezine, Lizbon'a gelirken yine gezebileceğiniz, vaktiniz varsa, 2 tane müze var. Biri Azulejelo Müzesi, yani seramik kaplama. Porto'da da gezerken sık sık görüntüledim. Yine Lizbon'da da göreceksiniz. Sergilendiği, nasıl yapıldığı, bunlar hakkında bilgiler yer alan Ulusal Azulejelo Müzesi ve hemen yine yan tarafında Ulusal Askeri Müze bulunmakta. Tarihi bir tiyatro, Teatro Iberico Azulejelo Müzesi'nin girişi, ama girmeyeceğim. Gittim yok. Lizbon'u işte görüyorsunuz. Mandalina ya da turunçlar. Tipik bir Akdeniz. Santa Engracia Kilisesi, Igreja de Santa Engracia, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan bir 17. yüzyıl yapısıdır. 20. yüzyılda Ulusal Panteon'a çevrilen kilisede birçok önemli Portekizli ünlü şahsiyetin mezarı bulunmakta. Panteon kavramı, az önce de dediğim gibi, meşhur kişilerin gömülü olduğu anıtlar için kullanılır. Şehrin bu bölgesi, Alfama bölgesi, genelde liman işçilerinin yaşadığı yerler. Azulejelo dediğimiz olay bu. Seramik kaplama. Özellikle Almanya ve Kuzey ülkelerinden Portekiz ve İspanya'ya müthiş talep var. Bence Türkiye'ye olduğu gibi fiyatlar da çok makul değil aslında. Hemen hemen Türkiye gibi. Şehir merkezindeki trenlere
askeri müze. Burada da genellikle Orta Çağ'dan kalma silahlar sergileniyor. Yine deniz aşırı yolculuklarda kullanılan deniz çapıları. Fado Müzesi. Fado'da geleneksel müzikleri Portekizlerin genelde ağıt şeklinde söylenen Praça do Comércio, yani ticaret meydanı, 1755 senesindeki büyük deprem öncesi burada bir saray bulunduğu için aynı zamanda saray meydanı olarak da biliniyor. Caístas Colunas olarak isimlendirilen mermer merdivenler bölgenin turistik çekim alanları arasında yer almakta. Bu meşhur Lisbon merdivenleri. Şimdi gördüğünüz şekilde deniz seferinden dönen hanedan üyelerini görkemli bir şekilde karşılayabilmek için inşa edilmiş. Evet, bizim Boğaz Köprüsü'ne
İsa heykeli. Tuk-tuk denen motorlar. Bunlarla da turistleri gezdiriyorlar. Ve ticaret meydanı ya da diğer adıyla eskiden saray olduğu için burada saray meydanı, meydanın ve Lizbon'un simgelerinden olan Rua Augusta 19. yüzyılda Portekizli ünlü mimar Santos de Carvalho tarafından tasarlanan kemer Lizbon'un büyük depremden sonra yeniden inşa edilmesini de simgelediği için yerli halk için ayrı bir önem taşıyor. Şehri gezen gezginlerin mutlaka uğradığı kentin en işlek, en merkezi yerlerinden. Tudo bem? Queres um presente? Eu sou uma missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E este aqui é o livro do homem que fala especificamente sobre Jesus Cristo. Turizm adına her şey var. E a gente não queria mais falar com ela. Üç euroya Porto'da pastelden öteymişler. Altılısı 6,5 euro. Mais le patron pas très courageux, je sais pas quoi. Azuşehir'e kaplı binalar, tarihi. Bir nevi bizim İstiklal Caddemiz gibi. Ve kestaneler. Ve meşhur Santa Justa asansörü neogotik stildeki görkemli mimarisiyle Lizbon'un en popüler yapılarından, şehrin 1900'lü senelere tanıklık ettiği dönemlerde Barro Alto ile Baixia bölgesini birbirine bağlamak amacıyla inşa edilmiş
Fransız asıllı mühendis de Ponsard tarafından tasarlanan asansör aynı zamanda Karmolift olarak da isimlendiriliyor. Burada her zaman böyle sıra bekleyen insanların oluşturduğu kuyruklar mevcut. Zaman kazanmak için 45 metrelik yükseklikteki asansör yerine merdivenle çıkacağım. Diğer benim gibi düşünen insanlarla birlikte Largo da Carmo. Biz bunun en küçük meydanı. Özellikle Güney Amerika kökenli mor çiçekler açan jacaranda ağaçları benim bahçede de var. Aynısı olmasa da benzer bir cinsi bir arkadaş hediye etmişti. Bu meydan bazı film, belgesel ve reklam çekimleri için de kullanılmış. Kendine has hoş bir ambiyansa sahip. Bu etkileyici 18. yüzyıldan kalan çeşme ve hemen yanında da müze. Yetişkin 7 euro, öğrenci için 5 euro ve yaşlılar için de 5 euro. Öğrencilik bitti. Yaşlanınca gelip gezmek lazım. Evet. Genelde göçmenlerin seyyar tezgah açtığı yerler. Santa Justa asansörünü de kullanmadan bu manzarayı görebilirsiniz. Orada sıra bekleyene kadar böyle yeme içme mekanları da var. Evet, şuradan dolanarak çıktım. Hem de o İzmir'in en küçük meydanını da görmüş oldum. Evet. Santa Justa asansöründe buraya çıkıyorsunuz. Lisbon ayaklarınızın altında.
大头几倍啊，人家更老。Basilico dos Mártires. Sí, exacto. Por presión social ya es como que... Bu da İtalyan kilisesi olsa gerek. O meu, que é um fachado vermelho. Se ele começa a fazer festa, já não larga. É pôs a mão em cima dele. Nie wiem, ja ci chyba nie wysłałam. Lisbon'un yine simgelerinden. No, aquí no era. Sería del otro. He dormido bastante. O en Oporto, porque después no me acuerdo. He dormido bastante. Seyir teraslarından. We're trying to walk down at the big square. Downhill for a while before we get a train.
Güney Amerika'daki birçok devletin kurucusu hostelime geldim. Evet, Lizbon'da ikinci günüm. Sabah kalktım. Gayet iyi dinlenmiş bir şekilde. Estrela Bazilikası'nın böyle güzel şehrin merkezindeki parkına gidiyorum. Günlerden pazar ve birçok insan hafta sonu için gezintiye çıkmış. Sabah sporunu yapanlar ve böylesine yaşlı bir ağaç. Evet, şu anda muhtemelen ya dizi ya bir reklam, bir film çekimi var. Evet, Estrela Bazilikası ya da Basilica da Estrela 18. yüzyılda inşa edilmiş, neoklasik tarzı ile adeta görsel bir şölen sunuyor. Tebeşir beyazı rengindeki ışıltılı kubbesi, alegorik figürler ve heykellerle bezenmiş dış cephesi, ikiz
çan kuleleri ve şatafatlı iç dekoru ile Basilica da Estrela, Lizbon'un en önemli turistik yapılarından biri. Basilica'nın içinde ayrıca Maria Bir'in mezarı ve ünlü heykeltıraş Machado de Castro imzası taşıyan pişmiş toprak ve mantarlardan yapılan doğuş sahnesi de yer alıyor. Ocak ayının 12'si olmasına rağmen hava sıcaklığı 17 derece. İşte böyle ağacı da süslemişler. Azul kaplamalı binalar ve bu da tuğlayla desen verilmiş. Hemen bir farkındalık yaratıyor. Mezarlığın altında gecekondular. Böyle yeni yapılan binalarda da yine seramik kaplamalar mevcut. Birçok arkadaşım veya birçok kişi bir emekli maaşıyla nasıl böyle gezebiliyorsun diye merak ediyor. Vallahi şöyle söyleyeyim. Eşim 1,5 yıldır Almanya'da. Onun yanına geldiğim zaman orada da yakın çevresinden farklı ülkelere ucuz uçak biletleri arıyorum. İşte Konstans bölgesinde yaşıyor eşim. Zaten Büyükelçilik de Karlsruhe'de. Karlsruhe Baden-Baden havaalanı Türkiye'ye uçuşu olmasa da özellikle bu İber Yarımadası tarafına, Portekiz, İspanya tarafına uçuşlar oluyor ve bu uçuşlar genelde küçük hava yollarını kullanan, alan vergisi ödemek istemeyen Ryanair gibi hava yolları tarafından sıklıkla kullanılıyor. İşte bir sırt çantamla birlikte inanın gidiş dönüş bir haftalık bir süreç, bir rota hazırladım. 45 euroya bilet buldum Karlsruhe'den Porto'ya. İşte Porto'da 2 gün kaldım. Tabii öyle çok konforlu kalma şansım yok. Hostellerde kalıyorum. Yani ortalama geceliği 15 euro civarı diyebiliriz. Aşağı yukarı. Yani bazen 1-2 euro aşağı yukarı oynayabiliyor. Yani birçok kişi hostelde kalmaya burun kıvırır diye tahmin ediyorum. Hatta misafirhaneleri de beğenmeyen insanlar var. Yani şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı yani buraya gelmem, gitmem, kalmam. Bunlar için peşinen ödediğim ücretler 135 euro civarında. Yemem içmem buna dahil değil. Yani günde de 10-15 euro en fazla harcıyorumdur. Genelde gezilerde çok yeme aramam ve genelde bilmediğim tatları da tatmam. Özellikle etli karışık ürünlerde belki tatlılar, kafeler de kahveler, değişik tatlar deniyorum. Ama herhangi bir restoranda güvenerek de oturup yemek yemişliğim olmuyor. Yesem de belki bir patates kızartması, yanında belki bir bira, soğuk bir bira. Eğer o da çok canım isterse. Yani bir haftalık tatili Türkiye'de hesabını siz yapın. Aşağı yukarı 200 euroya 2 ülke ve bir haftalık süreçte gezmiş olacağım. Lizbon malumunuz, daha önce de belirttim belki, hani Porto gibi İstanbul'a çok benziyor. Böyle tepeler üstüne kurulmuş bir şehir ve böyle seyir terasları mevcut. Şimdi onlardan birindeyim, yolumun üzerinde. Ve şunu da belirteyim. Genelde hep diyorum ya, şehirleri yürüyerek keşfetmeye çalışıyorum. Çünkü yürümeden keşfettiğimi düşünmüyorum. Kendi kafama göre daha önce çalıştığım rotalarla birlikte
Planımı yapıyorum. O şekilde gezmeye çalışıyorum. Ajuda Sarayı, Palacio Nacional de Ajuda, neoklasik stiliyle zarif ve romantik bir havası olan Ajuda Sarayı'ndayız. Ajuda Sarayı'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri 19. yüzyılda Fransız ordularının Portekiz'i işgal etmesi sonucunda tamamlanmadan yarım kalmış olmasıdır. Hatta o işgal sonrasında Portekiz kraliyet ailesinin de Brezilya'ya kaçtığı söylenir. Aynı zamanda bir de müzesi var. Tabii ki girmeyeceğim. Sarayın aşağı bölümünde de bir botanik var. Portekizler her şeyi paraya çevirmişler. 2 euro dediler. Şuradan şurası gördüğüm yer zaten. Geri döndüm. Evet, şimdi Jeronimos Manastırı ve ardından Belem Kulesi'ne doğru devam ediyorum bayır aşağı. Hep yukarıdan geldim paralel bir şekilde. Şimdi keyif zamanı. Allah Allah. Burada da kuyruk var ama sayısal kuyruğumdur bilmiyorum. Böyle bir restoran havası da yok. Hani genelde böyle meşhur restoranlar için kuyruklar olur ya. Evet, gerçekten keyifli bir cadde. Ben iniyorum ama çıkarken bu keyfi alabilir misiniz bilmiyorum. Dükkanlar da var. Fiyatlar da çok makul duruyor ama dediğim gibi yani ben çok gezerken dışarılarda yemeyi sevmiyorum. Bilemiyorum yani, beni rahatsız eder. Ve Jeronimos Manastırı mimari detaylarında yer alan Portekiz'e özgü manuelen süslemeleri geç gotik ve Rönesans döneminin görkemini hemen fark ettiriyor. 1983 senesinde UNESCO Dünya Mirası listesine de alınan manastır, dünya anıtsal yapıları arasındadır. İnşası sırasında her yıl 70 kilo altına mal olan manastırın yapımı baharat ticareti ile finanse edilmiştir. İşte görüyorsunuz, çok etkileyici bir mimarisi var. Keşiflerle gelen etkilenmenin gotik ve Rönesans tarzlarıyla karışmasından oluşan
Manuel'in dönemi mimarinin tipik bir örneğidir. 1501 yılında başlanan inşaat 1601 yılında sona ermiş ve 100 yılda bitirilebilmiştir. Ziyaret etmek için sıra bekleyen insanlar. Eu também. İsmini bölgedeki dini bir cemaatten alan manastırda özellikle kapıların ihtişamı ve güzellikleri, mimarisindeki zarif ince detaylar göz kamaştırıyor. Manastırın içinde eğer gezerseniz birçok lahit, dini, kraliyet, denizcilik figürleri, birbirinden etkileyici heykeller, taş işçilik örnekleri ve taş mezarlar da bulunmakta. Kilisede dünyaca ünlü kaşif Vasco da Gama ve meşhur şahis Luis de Canvas'ın da taş mezarları yer almakta. Bayağı kompleks bir yapıdan oluşuyor. Gezilebilecek birçok yer bulunmakta. İşte bunlar arasında Ulusal Arkeoloji Müzesi ve Denizcilik Müzesi de en dikkat çekici bölümlerden. Yapımına 1501 yılında başlanan ve 1601 yılında bitirilen Jeronimos Manastırı her yıl yapımı için 70 kilo altına mal olmuş. Hemen Jeronimos Manastırı'nın aşağı kısmında Tejo Nehri kenarında yer alan Keşifler Anıtı, dünya çapında tanınan Portekiz kaşiflerinin ve keşiflerinin anısına yaptırılan Keşifler Anıtı. Trafiği olduğu için böyle bir alt geçit yapmışlar. Burada çalgıcılar, yaptığı ürünü sergileyen sanatçılar, dünya çapında tanınan Portekiz kaşiflerinin ve keşiflerinin anısına yaptırılan Keşifler Anıtı. Hemen sol tarafında eski adı Salazar Köprüsü, karanfil devrimiyle birlikte adı değişmiş, 25 Nisan Köprüsü olmuş. Anıt anlamına uygun olarak yelkenleri açık bir karavele benzetilmiş. Beton blok olarak tasarlanan 52 metre yüksekliğindeki Keşifler Anıtı üzerinde tarihin önemli kaşiflerinin, bilim insanlarının ve sanatçıların heykelleri yer alıyor. Dünya çapında tanınan Portekiz kaşiflerinin ve keşiflerinin anısına yaptırılan Keşifler Anıtı Tejo Nehri kenarında yer alıyor. Tejo Nehri aynı zamanda Portekizli denizcilerin bilinmeyen diyarlara doğru yola çıktıkları yer olduğu için anıt burada inşa edilmiş. Özellikle ülkenin 15 ve 16. yüzyıl dönemlerine
atıfta bulunuyor. 1940 senesinde Portekizli sanatçılar tarafından Portekiz Dünya Fuarı için tasarlanan hemen sağ tarafında da yine meşhur Lizbon'un simgelerinden Belém Kulesi. Tekne turlarıyla da gezme imkanınız var. Ülkenin ve şehrin ikonik yapılarından biri olan kule, adını Lizbon'un koruyucu azizi Castelo de São Vicente de Balem'den almış. Belém Kulesi, gotik stilinin devamı olan Manuelin tarzında 16. yüzyılın başlarında Portekizli kaşif Vasco da Gama anısına yapılmıştır. Savunma amaçlı yaptırılan kalenin içinde yer alan Belém Kulesi, bölgeye özgü bej beyaz kalker taşından inşa edilmiştir. Partiler de veriliyor burada demek ki. İnsanlar havayı da güzel bulunca örtülerini getirip yayılmışlar. Burası da Belém Kültür Merkezi olsa gerek. Burası da sanat müzesi olsa gerek. Hemen yine Tejo Nehri kenarında. San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nün mühendisleri tarafından yapılan köprü sadece araç yolculuklarına değil, tren seferlerine de açık. Köprünün üzerinden bir gün içinde ortalama 200 adet tren geçiyor. İşte böyle bakın, insanlar bu manzara eşliğinde, gün hava da güzel, ocağın 12'si olmasına rağmen keyifle vakit geçiriyor. Köprünün yüksekliği 190 metre, uzunluğu 2228 metre olan köprü iki kule üzerine inşa edilmiş. Gece ışıklandırmalarıyla da adeta bizim Boğaz Köprüsü'ne de benziyor. Onu andırdığı söyleniyor. Cristo Rey olarak adlandırılan Hazreti İsa heykeli olarak tasarlanan anıtta İsa'nın kollarını iki yana açması şehri koruma altına almasını temsil ediyor. Heykel 2. Dünya Savaşı'nın bittiği yıllarda inşa edilmiş. Bir noktada kutlama ve şükretmeyi de ifade ediyor. Muhtemelen pandemi döneminde yapılan
Dondurmacı kuyruğu. Demek ki bayağı meşhur. Santini mi? Santini. Porto'da olduğu gibi Lizbon'da da Yılport. Evet. Bir Türk şirketi Portekiz'in en önemli limanlarının işletmesini yapıyor. Buralarda da böyle barlar var zannedersem. Millet eğlenceye geliyor. Ellerinde bira şişeleri. Evet, burası da apayrı bir merkez. Müthiş bir kalabalık. Ve akşamları böyle Tejo manzarasıyla insanlar vakit geçiriyor keyifle. Evet, ticaret meydanına geldik. Hemen sol tarafta Lizbon merdivenleri. Tam mevsimi olmasa da 12 Ocak neredeyse 20 derecelik bir hava sıcaklığı ve pazar günü Lizbon gerçekten çok hareketli ve dinamik bir kent. Evet, bu güzel manzara eşliğinde Lizbon'dan veda ediyoruz. Veda vakti artık Lizbon'a ve bu videoya. Şimdi bu akşam İspanya, Madrid'e geçeceğim. Madrid'de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.